Her ne kadar bazıları yeni sayılabilecek olsa da milattan öncesinden günümüze ulaşan henüz çözülmemiş pek çok yazı mevcuttur. Bunlardan bazıları günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılırken bazıları işlevlerini tamamen yitirmiş ve hatta unutulmuştur. Aynı zamanda binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan fakat çözülememiş onlarca yazı sistemi hala deşifre edilmeyi beklemektedir. Konuşma dillerini yazıya geçirmek, diğer bir ifadeyle duygu ve düşünceleri farklı zaman ve mekanlara aktarmak için geliştirilen pek çok sistem mevcuttur. Öte yandan kullanıcı sayısı birkaç yüzü geçmeyen veya sadece belirli meslekler, topluluklar ve gruplar tarafından tercih edilen yazı sistemleri de bulunmaktadır. Bazı yazı sistemleri sadece birkaç dili göstermede kullanılırken, bazıları binlerce farklı dili yazıya geçirmede tercih edilebilir. Etnoloji verilerine göre, yeryüzünde konuşulan mevcut 7105 dilden 696'sının herhangi bir yazı sistemine sahip olmadığı tahmin edilmektedir. Şimdi gelin en çok bilinen ve çözülmeyi bekleyen 5 yazı sistemine hep birlikte göz atalım. Lineer A, M.Ö. 1800 ile 1450 yıllar arasında kullanıldığı tahmin edilen bu yazı, 1900 yılında Sir Arthur Evans tarafından Girit adasında keşfedilen kil tabletler üzerinde yer almaktadır. Heceleri ve anlam birimlerini gösteren 60 kadar sembole sahip olduğu varsayılan Lineer A, Miken uygarlığı tarafından kullanılan ve Lineer B olarak adlandırılan başka bir yazı sistemine oldukça benzerdir. Yazı, kil tabletler üzerine yatay pozisyonda soldan sağa doğru yazılmakta ve yazının daha çok ticari kayıtları tutmada kullanıldığı varsayılmaktadır. Lineer A üzerinde çalışan araştırmacılar, bu yazının Yunan yazı sisteminin ilkel halini yansıttığını düşünmektedir. Esasında Lineer A, Yunan harfleriyle pek çok ortaklık da taşımaktadır. Fakat buna rağmen bugüne dek tamamı çözülebilmiş değildir. Pek çok çözüm teklifi getirilmiş olsa da bu konuda bir görüş birliği söz konusu değildir. Türkiye'de de bu yazıyı taşıyan birkaç tablet bulunmaktadır. Vinca, eski Avrupa yazısı. M.Ö. 6000 ile 4500 yıllar arasında tarihlendirilen, pek çok objenin üzerinde yer alan sembollerden oluşmuş Vinca yazı sistemi, Güneydoğu Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Daha çok Sırbistan ve civarlarında rastlanan bu sembollerin bir sistem oluşturup oluşturmadığı hakkında ortak bir görüş mevcut değildir. Buna karşın bazı araştırmacılar, Vinca'yı ortaya çıkaran sembollerin yazının en ilkel biçimi olduğunu savunarak bunları ana yazı olarak adlandırır. Bunun yanı sıra bu sembollerin çeşitli inanışlara ait bir takım ritüelleri yerine getirmede kullanıldığı da varsayımlar arasındadır. Macar arkeolog Sofia Torma tarafından 1875 yılında ortaya çıkarılmış bu semboller birliği, adını Neolitik kültürü en iyi yansıtan bölgelerden biri olan Vinca'dan almıştır. Indus yazısı. Hindistan'daki Indus Vadisi'nde kullanılmış olan bazı sembollerin bir sistem meydana getirmesi olasılıklar dahilinde görünse de bugüne kadar kimse bu durumu çözebilmiş değildir. Bazı araştırmacılar bu yazının Ana-Dravid dilini gösterdiğini savunmaktadır. Fakat ilgili sembolleri barındıran objelerin sınırlı sayıda karaktere sahip olması sebebiyle yazıyla ilgili kesin yargılara varmak mümkün değildir. M.Ö. 3500 ile 1900 yılları arasında tarihlenen, sembolleri taşıyan 4000 kadar obje bulunmaktadır. Sembollerden bazılarının açıkça somut nesneleri göstermelerine karşın, bazılarının böyle bir gösterim gücü yoktur. Dolayısıyla bu türdeki sembollerin soyutluk ifade ettiği düşünülmektedir. Tüm bunlara rağmen Alman filolog Michael Witzel, bazı sembollerin çok nadir, hatta sadece bir kez kullanıldığını savunarak, bunların bir yazı oluşturamayacağını, çeşitli aileleri, klanları ve dini inanış ritüellerini temsil eden simgeler niteliğinde bulunduğunu düşünür. Fin sinolog ve Hint dilleri uzmanı Asko Parpola ise buna karşı çıkarak, mesela Çince'de de çok nadir olarak kullanılan bir takım işaretlerin bulunduğunu belirtir. Ana Elam yazısı. İran'ın güneyinde kurulmuş Elam medeniyetinin başkenti Susa'da ortaya çıkan Ana Elam yazısı da bugüne kadar çözülebilmiş değildir.
M.Ö. 3100 yılında tarihlendirilen ve erken dönem Sümer yazısından geliştiği düşünülen bu yazının hangi dili gösterdiği bilinmemektedir. Yaklaşık 1000 simgeden meydana gelen ana eylem yazısının logografik, yani sembollerin sözcükleri gösterdiği sisteme dahil olduğu tahmin edilmektedir. Araştırmacılar, bu yazıyı oluşturan sembollerden bazılarının çevre medeniyetlerde kullanılan yazılarla benzerlik veya aynılık gösterdiğini belirtmektedir. Bu da ilişkili yazıların ortak bir kökten çıkmış olabileceğini akıllara getirmektedir. Sembolleri taşıyan tabletlerin %90'ı Susa'da bulunmaktadır. Fakat bölgenin birkaç yüz kilometre uzağında az sayıda da olsa aynı sembollere sahip tabletlere ve objelere rastlanmıştır. Voynich yazması. Diğerlerine kıyasla oldukça geç bir dönemde tasarlanmış bir başka yazıya, karbon metoduyla 15. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen Voynich yazmasında rast gelinir. 234 sayfadan oluşan ve İtalya'nın doğusunda yazıldığı tahmin edilen bu yazma, adını meşhur Polonyalı sahaf Voynich'ten alır. Bugüne kadar pek çok dil bilimcinin, hatta 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nda aktif görev alan kriptografi uzmanlarının yoğun çabalarına rağmen yazma üzerindeki sembollerin gizemi hala çözülebilmiş değildir. Bazı araştırmacılar bu yazmadaki sistemin oyun veya muziplik amacıyla ortaya çıkarıldığı ve herhangi bir dil bilimsel anlamının olmadığı yönünde görüş bildirirken, bazıları da yazının kriptolu bilgi göndermek için ortaya çıkarıldığını ve ilgili sembollerin sadece birkaç kişi tarafından bilindiğini belirtmektedir. Türk basınında da gizli örgüte ait 250 yıllık şifre çözüldü manşetleriyle duyurulmasına karşın gizemini hala büyük ölçüde koruyan bu yazma, 1969 yılında sahaf Hans Krauss tarafından Yale Üniversitesi El Yazmaları Kütüphanesi'ne bağışlanmıştır ve hala orada çözülmeyi beklemektedir. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.